Hayatınızın en sakin yıllarında sizi bekleyen şey gerçekten huzur mu? Yoksa görünmez bir kafes mi? Bugün yaşlılıkta çocukların yanında yaşamanın düşündüğünüzden çok daha farklı sonuçlar doğurabileceğini göreceksiniz. İstanbul'da yaşayan 68 yaşındaki Fatma Hanım'ın hikayesi ilk bakışta sıradan gibi görünebilir. Ama onu bekleyen son herkesi şaşırtacak. Sevgiyle atılan bir adım nasıl olur da sessiz bir hapishaneye dönüşür? Fedakarlık hangi noktada insanın kendi kimliğini yok eder? Ve özgürlüğün bedeli gerçekten ne kadardır? Çünkü bazen en yakınlarımızla yaşamak hayatımızın en büyük hatası olabilir. Başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Fatma Hanım İstanbul'un eski semtlerinden birinde küçük evinin balkonuna oturmuştu. Altında parlayan şehir ışıkları ne kadar canlıysa, onun iç dünyası o kadar sessiz ve yorgundu. 68 yaşında emekli bir öğretmendi. Bir zamanlar sınıfları dolduran kahkahalar, öğrencilerin soruları hayatına anlam katıyordu. Ama şimdi o seslerin yerinde yalnızca sessizlik vardı. Eşi Kadir Bey'i 2 yıl önce toprağa vermişti. O günden sonra günleri yavaş yavaş solgun renklere bürünmüştü. Sabahları uyandığında kahvaltı masasının karşısındaki boş sandalye, kaybının ağırlığını her defasında yeniden hatırlatıyordu. Zaman zaman geçmişe dalıyor, birlikte geçirdikleri yılları anımsıyor, sonra derin bir iç çekişle bugüne dönüyordu. Kendi kendine sık sık soruyordu. Hayatımın geri kalanını böyle mi geçireceğim? Sessizlik, boşluk ve hatıralarla mı yaşlanacağım? Tam bu sorgulamaların ortasında torunlarının gülüşleri aklına geliyordu. Küçük Elif'in gözlerindeki pırıltı, ilkokula yeni başlayan Emre'nin meraklı soruları. Onlara yakın olmak bu ağır yalnızlığı biraz olsun hafifletebilirdi. İşte bu düşünce içinde yeni bir umut filizlendirdi. Zuhal Hanım uzun süredir "Anne, bize taşın, hem başımızda olursun hem de çocuklar çok mutlu olur" diyordu. Eşi Mehmet Bey de bu fikri destekliyor. "Anne, bizim evimiz senin de evin" sözleriyle güven veriyordu. Fatma Hanım başta tereddüt etti ama her geçen gün daha fazla ikna oldu. Belki de gerçekten ihtiyacı olan şey buydu. Aile sıcaklığı, torunlarının neşesi, yeniden bir evin kalbi olmak. Sonunda kararını verdi. Zuhal Hanım'ın evine taşınacaktı. Bavulunu hazırlarken kalbi heyecanla çarpıyordu. Yalnızlığının sona ereceğine inanıyor, belki de hayatımın en doğru adımını atıyorum diye düşünüyordu. Ama asıl soruya cevap henüz yoktu. Gerçekten yeni bir başlangıca mı gidiyordu, yoksa bambaşka bir yolculuğun içine mi adım atıyordu? İlk günlerde her şey tam da Fatma Hanım'ın hayal ettiği gibiydi. Zuhal Hanım'ın sıcak tebessümü, torunlarının neşeli koşuşturması, evin içinde ona yeniden hayat katıyordu. Mehmet Bey de işten eve her gelişinde "Anne, senin varlığın bu eve huzur kattı" diyerek destek oluyordu. İlk sabah, torun Elif mutfağa geldi. "Anneanne, sen bizimle artık hep kalacaksın değil mi?" dedi. Fatma Hanım'ın kalbi sevinçle doldu. Fatma Hanım başını salladı, gözleri dolarken içinden "Evet, artık gerçekten bir aile olacağız" diye geçirdi. Başlangıçta tüm gücünü vererek katkıda bulunmak istedi. Mutfakta börekler, mantılar, gözlemeler yaptı. Torunlarının iştahla yemesi, Zuhal Hanım'ın "Anne, bu harika, haftaya yine yapar mısın?" demesi ona kendini değerli hissettiriyordu. Sofralar büyüdükçe Fatma Hanım'ın içindeki boşluk da küçülüyor gibiydi. Ama haftalar ilerledikçe fark etmeden farklı bir düzen oluşmaya başladı. Sabah kahvaltılarını hazırlamak, çamaşırları düzenlemek, torun Emre'nin ödevlerine yardım etmek. Tüm bu işler yavaş yavaş onun üzerine kalıyordu. İlk başta minnetle teşekkür edilen emekler artık doğal bir görev gibi görülmeye başlanmıştı. Bir akşamüstü mutfakta yemek hazırlarken Zuhal Hanım'ın telefonda arkadaşına söylediği sözler kulağına çalındı. "Annem olmasa ne yapardık? Bilmiyorum. Evde tüm yükümüzü alıyor."
Bu cümle önce Fatma Hanım'ın kalbini gururla doldurdu. Ama hemen ardından içini ince bir sızı kapladı. Yük mü diye geçirdi içinden. Bir an için kendisini bir aile ferdi değil, evin görünmez hizmetçisi gibi hissetti. O gece yatağına uzandığında zihninde dönüp duran soru tek bir taneydi. Ben gerçekten ailemle mi yaşıyorum yoksa yavaş yavaş kendi benliğimi kaybettim mi? Fatma Hanım'ın günleri artık neredeyse aynı ritüellerle geçiyordu. Sabah kahvaltısı, ev işleri, torunların ödevleri, akşam yemekleri. Geceleri yatağa yattığında bile zihni ertesi gün yapacaklarıyla doluyordu. Sabahları ise belindeki ağrılarla uyanıyor ama yine de kendine acımak yerine kendini suçluyordu. Nankörlük etme Fatma, bir ailen var, sağlıklısın. Daha ne istiyorsun? Oysa içindeki sıkışmışlık her geçen gün daha da büyüyordu. Uzmanlar der ki, yaşlılıkta özgürlüğünü kaybeden insan zamanla umutsuzluğun içine sürüklenir. Fatma Hanım tam da bu girdabın ortasındaydı. Bir pazar sabahı torunlarına krep yaparken durup düşündü. En son ne zaman arkadaşlarıyla buluşup çay içmişti hatırlayamadı. En son ne zaman bir etkinliğe katılmıştı, cevabı hatırlayamadı. O an fark etti ki kendi hayatına dair renkler başkalarının ihtiyaçları arasında yavaş yavaş silinmişti. Bu durum aslında birçok kadının sessizce yaşadığı bir tabloydu. Araştırmalar torunlarına bakan büyükannelerin zamanla ciddi bir duygusal ve fiziksel yük altında kaldığını, bunun da onların ruh sağlığını yıprattığını gösteriyor. Fatma Hanım da bu tabloyu kendi bedeninde yaşıyordu. Bir yandan torunlarına bayılıyor, onların kahkahalarıyla mutlu oluyordu. Öte yandan hayatının kendi parmaklarının arasından kayıp gittiğini hissediyordu. Tıpkı dikenli bir kaktüsü kucaklamaya çalışmak gibiydi. Sevmek güzeldi ama acı kaçınılmazdı. Ve o akşam balkonuna çıktığında İstanbul'un ışıkları altında boğazında düğümlenen cümle kendiliğinden döküldü. Bu muydu istediğim hayat? Ben en son ne zaman sadece kendim için yaşadım? O gece ev sessizliğe gömüldüğünde Fatma Hanım balkona çıktı. İstanbul'un ışıkları gökyüzünde parıldıyor ama onun içi bomboştu. Dudaklarından farkında olmadan döküldü. Gerçekten bu muydu hayalini kurduğu yaşam? Kendisi için attığı son adımı hatırlayamıyordu. Tam da böyle bir dönemde hayatın en beklenmedik anlarda sunduğu küçük mucizelerden biri gerçekleşti. Bir akşamüstü kapısı çalındı. Kapıyı açtığında yıllardır görmediği okul arkadaşı ve dostu Zeynep Hanım'ı elinde taze pişmiş çöreklerle karşısında buldu. "Fatma, sen farklı görünüyorsun," dedi Zeynep Hanım, onun yüzündeki yorgunluğu, göz altındaki koyu halkaları fark ederek. Fatma Hanım zoraki bir gülümsemeyle onu içeri davet etti. Çaylarını yudumlarken Zeynep Hanım sessizliğe dayanamadı. "Her şey yolunda mı? Seni biraz üzgün görüyorum." O an Fatma Hanım'ın içinde biriken duygular sel olup aktı. Yorgunluğunu, kırgınlığını, kendi hayatının artık kontrolünde olmadığı hissini gözyaşlarıyla dile getirdi. "Biliyor musun Zeynep, bazen özümü kaybettiğimi hissediyorum. Sanki artık ben Fatma değilim, sadece bir anneanne. Sadece bir hizmetçiyim." Zeynep Hanım anlayışla başını salladı. Onun ellerini tuttu. Gözlerinin içine baktı, hafif bir tebessümle konuştu. "Sanma ki sadece sen yaşıyorsun bunları. Ben de aynı yollardan geçtim. Çocuklarım beni yanlarına aldığında ben de hayallerimi ve kimliğimi kaybettim. Ama bir gün karar verdim. Ve o gün yeniden kendim olmayı seçtim." Fatma Hanım dostunun sözlerini sessizce dinledi. Kalbinin içinde uzun süredir sönmüş bir ışığın yeniden kıpırdadığını hissetti. Ama aklında hala ağır bir soru asılıydı. "Ben de gerçekten yeniden kendim olabilir miyim?" Zeynep Hanım arkadaşının titreyen ellerini nazikçe sıktı. Sesini yumuşattı ama sözleri güçlüydü. "Fatma, yalnız değilsin. Hepimiz bir noktada kendimizi kaybetme tehlikesi yaşarız. Ama şunu bil, gerçek sevgi seni özgürlüğünden vazgeçmeye zorlamaz. Tam tersine seni güçlendirir." Sonra bir an durdu. Çay bardaklarına baktı ve devam etti. "Kendini bir çaydanlık olarak düşün. Çevrendeki herkes
Çocukların, torunların, dostların bardakları temsil ediyor. Sen bu çaydanlıksın ve görevin o bardaklara çay doldurmak. Yani sevgi, destek ve emek vermek. Ama eğer çaydanlığın boşsa hiçbir bardağı dolduramazsın. Üstelik taze demlenmemiş, bayat bir çayın da kimseye faydası olmaz. En iyi çay demlenmiş, dinlenmiş, tam kıvamına gelmiş olandır. Fatma Hanım dikkatle dinliyordu. Bu basit ama güçlü benzetme onun yorgun kalbine dokunmuştu. Zeynep Hanım devam etti. Kendine zaman ayırmak, çayını yeniden demlemek gibidir. Bu bir bencillik değil, aksine bir zorunluluktur. Çünkü ancak o zaman gerçekten sevdiklerine değerli bir şey sunabilirsin. Unutma, eğer kendi ruhunu dinlendirmezsen sevdiklerine sunduğun şey de eksik kalır. Fatma Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. İlk kez kendisine vakit ayırmanın bencillik olmadığını, tam tersine sevdikleri için bir gereklilik olduğunu fark etmeye başladı. Ama yine de zihninde bir korku vardı. Ya çocuklarım bunu anlamazsa? Ya beni nankör zannederlerse? Aradan birkaç gün geçmişti ama Zeynep Hanım'ın sözleri Fatma Hanım'ın içinde yıllardır uyuyan bir sese dokunmuştu. O güne kadar hep başkalarının mutluluğuna öncelik vermişti. Ama şimdi boş bir çaydanlık benzetmesi zihninde yankılanıyordu. Kendi kendine fısıldadı. Belki de sevdiklerime daha fazla verebilmem için önce kendime sahip çıkmalıyım. Ama bu farkındalığın yanında hala korkuları vardı. Kendi iç sesiyle savaş veriyordu. Ya çocuklarım beni yanlış anlarsa, ya beni bencil bulurlarsa, ya torunlarım kırılırsa? İşte tam o sırada Zeynep Hanım'ın sesi yeniden kulağında çınladı. Unutma Fatma, korkular çoğu zaman zihnin yarattığı gölgelerden ibarettir. Onlarla yüzleşmenin tek yolu küçük adımlarla ilerlemektir. O gece yatağa yattığında Fatma Hanım farklı bir karar aldı. Ertesi gün yıllardır ertelediği bir şeyi yapacaktı. Sabah kahvaltısından sonra Emirgan'daki parka yürüyüşe çıktı. Adımları yavaş ama kararlıydı. İlk başta içinde suçluluk vardı. Evde işim var, torunlar bekliyor. Ama sonra derin bir nefes aldı ve gökyüzüne baktı. Parkta kuşların cıvıltısı, ağaçların serin gölgesi ona unuttuğu bir duyguyu hatırlattı. Özgürlük. Her adımda zihni biraz daha sakinleşiyor. Yıllardır bir kenara ittiği hayaller yeniden canlanıyordu. Ve o anda kendine sordu. Acaba kaybettiğim kadını, yani gerçek Fatma'yı yeniden bulabilecek miyim? Parktaki yürüyüşler Fatma Hanım için adeta gizli bir vaha olmuştu. Her adımda zihni biraz daha hafifliyor, kalbinin içinde uzun süredir sönmüş bir ışık yeniden parlıyordu. Ama bir şey eksikti. Hayatına yeni bir renk, yeni bir uğraş katmak. Bir gün cesaretini topladı ve belediyenin açtığı nakış atölyesine kaydoldu. Formu doldururken elleri titriyordu. Ya elim alışmazsa, ya gençlerin arasında kendimi komik hissedersem? Kalbinde çarpıntı vardı ama aynı anda başka bir sesle fısıldıyordu. Denemezsem asla bilemeyeceğim. Belki de tam ihtiyacım olan şey budur. İlk gün atölyeye girdiğinde heyecanla etrafına baktı. Çeşitli yaşlardan kadınlar bir aradaydı. Kimi ilk kez iğne iplik tutuyordu, kimi yılların tecrübesine sahipti. Oysa hiç kimse onu yargılamıyor, tam tersine sıcak bir tebessümle karşılıyordu. İğneyi eline aldığında elleri biraz titredi ama ilk dikişini attığında kalbinde uzun süredir hissetmediği bir kıvılcım doğdu. Renkli iplikler kumaşın üzerinde şekillendikçe Fatma Hanım'ın içindeki grilik de yavaş yavaş dağılıyordu. Atölyedeki kadınlarla sohbetler başladı. Kahkahalar, paylaşılan anılar, dostane sözler. Yalnızlığın buzlarını kıran bu yeni çevre, Fatma Hanım'a hayatın hala keşfedilecek çok yönü olduğunu hatırlatıyordu. O akşam eve döndüğünde torunları Elif ve Emre'ye atölyedeki ilk işini gösterdi. Çocukların gözlerindeki hayranlık ona unutulmaz bir mutluluk verdi. Yıllardır ilk kez sadece anneanne değil, aynı zamanda yeniden Fatma Hanım olduğunu hissetti. Mutluluk geri dönmüştü
Ama zihninde hala çözülmemiş bir düğüm vardı. Bir gün kızı Zuhal'le konuşması gerektiğini biliyordu. Fatma Hanım günlerce düşündü. Atölyedeki kahkahalar, park yürüyüşleri, yeniden keşfettiği özgürlük duygusu, hepsi ona bir şeyi net biçimde göstermişti. Hayat sadece başkaları için değil, kendi içinde yaşanmalıydı. Ama bunun için kızı Zuhal Hanım'la yüzleşmesi gerekiyordu. Kolay olmayacaktı, biliyordu. Çünkü yıllardır biriktirdiği sessizlik artık sözlere dönüşmek zorundaydı. Bir akşam, yemek sonrası herkes dağıldığında derin bir nefes aldı. Kalbi hızlı çarpıyordu ama içinde daha önce hiç hissetmediği bir kararlılık vardı. Zuhal Hanım'ın karşısına oturdu. "Kızım," dedi sesi hafif titreyerek, "konuşmamız gerek." Zuhal Hanım annesinin gözlerinde farklı bir ifade gördü. Hafif endişeyle, "Tabii anne, hayırdır?" diye karşılık verdi. Fatma Hanım yavaşça devam etti. "Çok düşündüm ve sanırım artık kendi evime taşınmamın zamanı geldi. Kendi alanıma, kendi hayatıma dönmek istiyorum." Odadaki hava bir anda ağırlaştı. Zuhal Hanım'ın yüzünde şaşkınlık ve tedirginlik belirdi. "Anne, neden böyle düşünüyorsun? Burada rahat değil misin? Biz sana bir şey mi yaptık?" Fatma Hanım hafifçe gülümsedi. Kızının ellerini tuttu. "Hayır kızım, siz harikasınız. Ama ben yıllar önceki Fatma'yı yeniden bulmak istiyorum. Seyahat etmeyi, nakış yapmayı, kendi kitaplarım arasında kaybolmayı özledim. Bunu yapmazsam bir gün kendime bile yabancı kalacağım." Sözler odada uzun süre asılı kaldı. Zuhal Hanım sessizce annesinin yüzüne baktı. Yavaş yavaş anlamaya başladığını gösteren bir ifade yerleşti gözlerine. Ama asıl soru hala havada asılıydı. Acaba bu karar onları ayıracak mı, yoksa tam tersine ilişkilerini daha da güçlendirecek miydi? Karar verilmişti. Haftalar süren hazırlığın ardından Fatma Hanım eski mahallesindeki küçük eve geri taşındı. İlk gün mutfakta boya kokusu hala tazeydi. Perdeler yeni yıkanmış, raflar yeniden düzenlenmişti. Sevdiği eşyalarla kendi alanını kurmak ona uzun süredir hissetmediği bir huzur getirdi. Mutfağın köşesindeki küçük masa artık yalnızca onun sohbetlerine, kahvesine ve düşüncelerine ev sahipliği yapacaktı. Raflara yerleştirdiği kitaplarının kokusu sanki kaybettiği bir parçayı geri vermiş gibiydi. Duvarlara astığı nakış işleri kendi elleriyle yeniden kurduğu kimliğinin sessiz tanıklarıydı. Ama gerçek değişim konfor alanından çıkmaya devam etmesiyle geldi. Aylar yavaş yavaş ilerledi. Mevsimler değişirken Fatma Hanım da kendini adım adım dönüştürüyordu. Bir bahçıvanlık kursuna katıldı. Toprağa dokundukça kendi köklerine de yeniden bağlandığını hissetti. Yeni arkadaşlıklar edindi. Pilates derslerine katıldı. Her yeni deneyim zihnindeki korkuların gölgesini biraz daha siliyordu. İlginçtir ki bu fiziksel mesafe ailesini ondan uzaklaştırmadı. Aksine daha da yakınlaştırdı. Torunlarıyla buluşmalar artık bir görev değil, paylaşılan bir keyifti. Zuhal Hanım da annesini artık bir yük olarak değil, özgürlüğünü eline almış güçlü bir kadın olarak görüyordu. Fatma Hanım aynaya her baktığında gözlerinde farklı bir ışık görüyordu. Yorgunluğun yerini canlılık almıştı. Kalbi daha hafif, zihni daha berraktı. Fatma Hanım'ın yolculuğu bize şunu gösterdi: özgürlükten vazgeçmek zorunda değiliz. Hayatın hiçbir evresinde, ne gençlikte ne de yaşlılıkta. Kendi kimliğimizi korumak, sevdiklerimizden uzaklaşmak değil, onlarla daha sağlıklı, daha dengeli ilişkiler kurabilmenin tek yoludur. Gerçek sevgi, sizi zincire vuran değil, sizi büyüten sevgidir. Eğer sürekli başkalarının ihtiyaçlarını düşünür, kendi ihtiyaçlarımızı görmezden gelirsek, bir süre sonra tükeniriz. Oysa kendimize zaman ayırdığımızda, yeniden demlenen bir çay gibi çevremize daha taze, daha değerli bir şey sunabiliriz. Fatma Hanım'ın attığı cesur adım sadece kendi hayatını değiştirmedi. Aynı zamanda kızına, torunlarına da yeni bir şey öğretti. Anneanneler yalnızca ev işlerini yapan, torun bakan birer yardımcı değil, hayalleri olan, özgürlük isteyen, kendi kimliğini yaşamayı hak eden kadınlardır. Ve unutmayın,
Hayatı dolu dolu yaşamak için mükemmel bir zaman yoktur. Ne gençlikte ne yaşlılıkta. Hayat her zaman şimdi başlar. Zihin, kimi zaman en büyük zincirimiz, kimi zaman da en güçlü anahtarımızdır. Eğer kendi düşüncelerimizin gölgesinden kurtulabilirsek, hiçbir şey bizi gerçekten esir alamaz. Şimdi sıra sizde. Kendi hayatınızı gerçekten yaşıyor musunuz, yoksa fark etmeden başkalarının beklentilerinde mi kayboluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü belki de sizin hikayeniz başka birine yeniden başlaması için ilham olacak.